Herkese merhaba. Bugün ekşi maya yapacağız. Öyle uğraştırmayan ve yormayan bir maya olacak. Genelde ekşi maya un ve su ile yapılır. Biz bugün işin içine üzüm katacağız. Hemen başlayalım yapımına. Söylediğim gibi kuru üzüm kullanacağız. 80 gram kabımı alacağım. Şöyle 80 gram. 2 parmak eksik sanırım. Evet. Kavanozuma aktardım. Üzerine sıcak su ekleyeceğiz. Kapağını örteceğim. 4 saat kadar bekleteceğim. Sonra devam edeceğiz. Şöyle bir süzgeç aldım. Bu suyu kullanmayacağız. Temiz bir kavanoz aldım tekrar. Üzümleri içine aktaracağım. Üzerine 300 ml su katacağım. Kapağını örtüyorum. Karanlıkta oda sıcaklığında 10 gün kadar bekleteceğim. 10 gün sonra devam edelim. Aradan 10 gün geçti ve meyve suyumuz hazır. 10 gün boyunca ben ne yaptım? Ara ara böyle kapağını açtım. Ve içindeki havanın dışarı çıkmasını sağladım. Aynı zamanda ara ara bu şekilde salladım ki meyveler suyun üzerinde kalmasın. Fermente edilen ürünlerin çoğunda aynı durum geçerli. Meyvelerin suyun üzerinde kalmaması gerekiyor. Sirke yaparken de meyvelerin sürekli suyun üzerinde kalmaması gerekiyor. Kıvas da aynı şekilde. Probiyotik turşu yaparken yine aynı durum söz konusu. Kavanozu sallamanın anlamı aslında bu. Meyve suyun üzerinde kalmayacak sürekli. Arada suya batacak ve çıkacak. Bu süreçte çok fazla köpürdü. Şu anda gözüküyor mu bilmiyorum. 4 ve 5. günden sonra meyveler böyle yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Ben meyvelerimi suya yatırdığım zaman da ortam sıcaklığı 22 ile 26 dereceleri arasında değişiyordu. Şimdi süzeceğiz. Meyveleri kullanmayacağız. İşimize yarayacak olan kısmı suyu. Önce bir süzgeçte süzeceğim. Kavanozu sirkeli sudan geçirebilirsiniz. İçinde deterjan artıklarının olmaması gerekiyor. Bakterileri öldürmemesi için. Şimdi içine 100 gram tam buğday unu ekleyeceğim. Tam buğday ununun besin değerleri daha yüksek olduğu için tam buğday unu kullanıyoruz. Beyaz un kullanmıyorum. Çünkü beyaz unun besin değerleri düşük. Mayalarında beslenmeye, vitamin ve minerale ihtiyacı olduğu için tam buğday unu kullanıyorum. 80 oldu. Şöyle 100 gram. Üzerine 100 mililitre meyve suyu. Ahşap bir kaşıkla karıştırabilirsiniz. Şöyle iyice karıştırıyorum ki un iyice erisin suyun içinde. Mayalar, bakteriler kolay kolay beslensin. Söylediğim gibi şimdi ben mayamı bırakacağım bir köşeye. Kabarana kadar bekleyeceğim. Sonra devam edeceğiz. Mayam kabardı. Mayanın bulunduğu ortamın sıcak olması gerekiyor. Soğuk bir ortamdaysa sıcaklığı yükseltmek, arttırmak gerek. Bunu da üzerine bir örtü örterek yapabilirsiniz. Kalın bir örtü örtüp içine de sıcak su torbası koyulabilir. Bu şekilde mayanın bulunduğu ortam 26-20 derecelere kadar çıkabiliyor. Şimdi bir kez daha besleyeceğiz mayayı. Bir tane kavanoz aldım.
Bardak ölçüsünde göstereceğim şöyle. 100 mililitre yine meyve suyundan koyacağız. Yarıdan çok az daha fazla. Bunu kavanozuma aktardım. 100 gram tam buğday unu. Şöyle bir bardak 75 gram. Şöyle dolu dolu bir kaşık 25 gram gelecektir diyorum. 22 gram geldi. Çok az daha. 100 etti. Şimdi üzerine 100 gram maya ekleyeceğiz. 100 gram da mayamdan ekliyorum. Aşağı yukarı 5 yemek, 5-6 yemek kaşığı. Şöyle 100 etti. Şimdi iyice karıştıracağım. İyice karıştırdım. Mayanın aktif olduğu sıcaklık 22-26 dereceler arasında. Mayanın daha çabuk olması için bulunduğu ortamı 26-27 derecelere çıkarıyorum. Bu şekilde bırakacağım ve tekrar kabarmasını bekleyeceğim. Mayam tekrar kabardı. Şu an kullanıma hazır durumda. Bununla ekmek yapılabilir. Ama ben mayamı oda sıcaklığında beslemeye devam edeceğim. Çünkü maya beslendikçe daha kuvvetli hale geliyor. Daha güçlü oluyor. Güçlü bir mayada daha kaliteli ekmek anlamına geliyor. Yaptığınız ekmekler daha iyi kabaracak yani. Söylediğim gibi siz bu şekilde dolaba kaldırabilirsiniz. Ekmek yapacağınız zaman kullanıma hazır. Ben oda sıcaklığında beslemeye devam edeceğim. Beslemeye devam edecekseniz dilediğiniz kadar besleyebilirsiniz. Bir hafta, bir ay ya da daha uzun. Şöyle bir kavanoz aldım. 25 gram maya kullanacağım. Bu zamana kadar 100 gram maya, 100 gram un ve 100 gram su kullanmıştık. Bundan sonra daha sık besleyeceğim için mayamı. Hem mayam artık doğdu. Şu an maya besleme aşamasına geçtik aslında. Maya yapma değil çünkü mayamız hazır. Şöyle 20 gram bir yemek kaşığı kadar maya aldım. Neden azalttım maya miktarını? Çünkü günde 2 kez beslemeye devam edeceğim ben. Beslemeye başlayacağım. Ve çok fazla un ve su gidecek. Hem o kadar mayaya ihtiyacım da yok zaten. Daha az un kullanmak için maya miktarını azalttım. 20 gram mayanın üzerine 40 gram un koyacağım. Bir maya. Şöyle bir kaşık 20 gram ediyor. Bir kaşık daha. Dolu dolu 2 kaşık 40 gram. Şimdi üzerine 40 mililitre su ekleyeceğim. Bir birim maya koydum 20 gram. 2 birim un koydum 40 gram. Mayanın 2 katı kadar un ve su ekliyoruz her zaman. Kıvamını göstereceğim. Kıvama bakarak da besleme yapabilirsiniz. Şöyle. Dilerseniz daha katı da besleyebilirsiniz. Un miktarını sabit tutarsanız su miktarını azaltırsınız biraz ve daha katı beslemiş olursunuz. Ben bu şekilde mayamı daha güçlenmesi için bir hafta 10 gün kadar dışarıda beslemeye devam edeceğim. Siz de beslemek isterseniz bu şekilde diye göstermek istedim bu aşamayı da. Kapağını örteceğim. Ekşi mayamız hazır olmuş oldu. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla sağlıklı tarif için de beni takip edin. Hoşça kalın.